Eğer herkese evet derseniz, günün sonunda kendi hayatınıza hayır demiş olursunuz. Peki siz en son ne zaman kendinizi göz göre göre feda ettiniz? İşte bu can alıcı soru, pazar gecesi aynanın karşısında Deniz'in ruhuna bir mızrak gibi saplanmıştı. Yıllarca başkalarının konfor alanı genişlesin diye kendi dünyasını daraltan o ürkek insanın zincirlerini kırma vakti gelmişti. Sevgili dostum, Deniz'in hikayesine geçmeden önce sana sormak istiyorum. Sen şu an bu videoyu izlerken hayatında kaç kişiye sırf kırılmasınlar diye için kan ağlayarak evet diyorsun? Eğer sen de kendi hayatında bir denizsen, şu an videoyu durdur ve yorumlara bir artı bir bırak. Yalnız olmadığını, senin gibi kaç kişinin bu gizli hapishanede yaşadığını hep birlikte görelim. Ve bu uyanış yolculuğunda yalnız yürümemek, hayatın tam içinden sarsıcı hikayeleri ve kişisel gelişim ipuçlarını kaçırmamak için şimdi kanala abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutma. Hazırsan o büyük sınır savaşının başladığı yere gidelim. Pazartesi sabahı ofisin kapısını açtığında Deniz'in kalbi göğüs kafesine sığmıyordu. O pazar gecesi aynada kendine verdiği söz, sabahın çiğ ışığında sanki devasa bir yükümlülüğe dönüşmüştü. Yıllarca ilmek ilmek ördüğü, her şeye boyun eğen Deniz, imajını yıkmak, kendi inşa ettiği o tanıdık hapishaneyi yerle bir etmek demekti. Korkuyordu. Çünkü sistem Deniz'in sessizliğinden besleniyordu. Saat henüz 11'di. Yöneticisi Aslan Bey masasına her zamanki o üstenci ama samimi görünen tavrıyla yaklaştı. Elindeki kalın klasörü Deniz'in önüne bıraktı ve Deniz, öğleden sonraki yönetim kurulu sunumuna bunları da ekleyiver. Senden başkası bu kadar kusursuz yapamaz, dedi. Geçmişteki Deniz, yüzüne o sahte maskeyi takıp, tabii ki Aslan Bey, derdi. Ama bu kez içindeki o çocuk çığlık attı. Deniz derin bir nefes aldı. Ciğerlerine dolan hava ona cesaret verdi. Masanın altındaki ellerini sıktı. Gözlerini Aslan Bey'in gözlerine dikti. Sesinin titremesine engel olmaya çalışarak, Aslan Bey, şu an elimde bitirmem gereken 2 acil rapor var. Eğer bu klasörü de alırsam mevcut işlerin kalitesinden ödün vermek zorunda kalırım. Bu yüzden bu kez size yardımcı olamayacağım, dedi. Ofiste bir an zaman durdu. Aslan Bey şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bu makinenin çarklarından birinin ilk defa ters dönmesiydi. Ama Deniz, her zaman yapardın, dedi istemkar bir sesle. Deniz yutkundu, kalbi hızla çarpıyordu ama geri adım atmadı. Evet, yapardım ancak şu anki iş yüküm buna izin vermiyor, dedi. Aslan Bey bozularak klasörü eline aldı. Deniz'in arkasından fısıldayan iş arkadaşları oldu. O gün öğle yemeğine tek başına gitti. Dışlanmışlık hissi canını yaksa da masasına döndüğünde omuzlarındaki o hayali tonlarca yükün hafiflediğini hissetti. İlk kale kazanılmıştı. İş yerindeki bu ilk zafer evde de bir dalgalanma yaratmak durumundaydı. Pazartesi akşamı eve vardığında içindeki o eski ses Deniz'i rahat bırakmıyordu. Evi temizlemedin, bulaşıklar duruyor, yemek hazır değil. Şimdi eşin laf edecek. Eski Deniz olsa işten yorgun argın gelmesine rağmen sırf eşinin o memnuniyetsiz yüzünü görmemek ve evdeki huzursuzluğu engellemek için hemen temizlik bezlerine sarılır,
mutfağa koşardı. Kendi bedeninin çığlıklarını eşinin beklentilerinin altında ezerdi. Ama o akşam Deniz anahtarı çevirip içeri girdiğinde bunu yapmadı. Çantasını kenara koydu, salondaki koltuğa öylece bıraktı kendini. Çok geçmeden eşi içeri girdi. Gözü anında salonun dağınıklığına ve mutfaktaki sessizliğe kaydı. Yılların getirdiği o ezberlenmiş, talepkar ses tonuyla sordu. Buralar böyle mi kaldı? Hafta sonu temizlenecek demiştik. Ayrıca akşam ne yiyoruz? Dedi. Deniz koltukta doğruldu. Gözlerinde ne bir öfke ne de eski o suçluluk duygusu vardı. Sadece derin, kararlı bir dinginlik. Eşinin gözlerinin içine bakarak konuştu. Bu akşam ne temizlik yapacak ne de mutfağa girecek gücüm var. Çok yoğun ve yorucu bir dönemden geçiyorum. Sırf sen istiyorsun ya da bu evde benden bu bekleniyor diye. Bedenim imdat çığlığı atarken kendimi zorlamayacağım. Bu akşam temizlik de yemek de bekleyebilir. Eğer çok rahatsız oluyorsan bu işleri bu kez senin üstlenmeni ya da bir çözüm bulmanı bekliyorum, dedi. Eşi duyduklarına inanamadı. Her şeyi koşturan, evi saat gibi kusursuz çeviren o insafa ben yorgunum ve yapamıyorum diyordu. Eşi savunmaya geçmeye çalıştı. Ama her zaman bir şekilde hallediyordun. Düzenli olmak zorundayız, dedi. Deniz sakinliğini bozmadı. Sesini yükseltmeden o can alıcı darbeyi vurdu. Evet, hallediyordum. Ama kendimi yok sayarak, kendimden çalarak hallediyordum. Artık bunu yapmayacağım. Şimdi odama geçiyorum. Kendime ait özel bir zamana ihtiyacım var. Lütfen acil bir durum olmadıkça kapımı çalma. Bu akşam sadece kendimle kalacağım, dedi. Deniz o akşam odasının kapısını kapattı. Yıllar sonra ilk kez suçluluk hissinin o zehirli pençelerine teslim olmadan sadece kendine ait özel bir alan yarattı. İçeride kulaklığını taktı, sevdiği bir müziği açtı ve sadece nefes aldı. Dışarıda eşi söylenerek de olsa evi toparlamaya çalışırken Deniz içeride kendi ruhunun evini temizliyordu. O akşam anladı ki evin temizliğinden çok daha önemli bir şey vardı. O da kendi ruhunun temiz ve özgür kalmasıydı. En sancılı süreçlerden biri ise arkadaş çevresinde yaşandı. Cumartesi sabahı lise arkadaşı Mavi aradı. Mavi ne zaman başı sıkışsa, taşınsa, paraya ihtiyacı olsa ya da sadece dert yanmak isterse Deniz'i arayan ama Deniz'in iyi gününde hiç ortada olmayan bir enerji vampiriydi. Denizciğim, öğleden sonra terziye ve alışverişe gideceğim. Bana eşlik eder misin? Çok bunaldım. Arabayla da beni alırsın, dedi Mavi. Sormadan, emreder gibi. Deniz hafta sonunu çocuklarına ve uzun zamandır okumak istediği kitaba ayırmıştı. Eski Deniz olsa planlarını iptal eder, trafiğe girer ve Mavi'nin bitmek bilmeyen dertlerini dinlerdi. Mavi, bugün kendime ve aileme zaman ayırdım. Evden çıkmayı düşünmüyorum. O yüzden gelemeyeceğim, dedi. Mavi'nin sesi anında soğudu. Aşk olsun Deniz, bir arkadaşlığımız var sanıyordum. Altı üstü bir alışveriş, dedi. Deniz bu duygu sömürüsünün kendisini suçlu hissettirmesine izin vermedi. Arkadaşlığımız benim için değerli Mavi ama bugün kendi planlarıma sadık kalmam gerekiyor. Başka bir zaman kahve içeriz, olur mu? Dedi. Mavi o günden sonra Deniz'i daha az aramaya başladı. Deniz önce üzüldü. Fakat sonra anladı ki Mavi onun şahsını değil, onun hayır diyemeyen konforunu seviyordu. Sınırlar hayatındaki sahte kalabalığı da ayıklayan muazzam bir filtre olmuştu. Evet, gelelim Deniz'in büyük dönüşümünün değerlendirmesine arkadaşlar.
Fark ettiniz mi? Deniz sadece ofisteki müdürüne değil, evin içindeki o görünmez rollere, eşinin beklentilerine ve en önemlisi kendi içindeki o kusursuz olmalıyım baskısına da hayır dedi. Çünkü kendine ait özel bir alan yaratmayan bir insan eninde sonunda başkalarının hayatının figüranı olmaya mahkumdur. Dışarıdan bir gözle baktığımızda Deniz'in hayatı aslında keskin bir U dönüşüdür. Gelin şimdi Deniz'in o eski, pranga vurulmuş hayatı ile hayır dedikten sonra yeniden doğduğu o yeni dünyayı birlikte kıyaslayalım. Kıyaslayalım ki kendi hayatınızın neresinde durduğunuzu siz de görün. Önce ruh hali ve enerjisinden başlayalım. Sınır çizmeden önce Deniz kronik bir yorgunluğun pençesindeydi. İçten içe biriken o sessiz öfke, sevilmeme korkusu, tükenmişlik ruhunu kemiriyordu. Ama o asil seti çektiğinde iç huzuru geri geldi. Öz saygısı uyandı. Kararlarının arkasında durmanın verdiği o muazzam gücü kalbinde hissetti. İş hayatı ve ilişkilere baktığımızda eski Deniz herkesin işini yüklenen ama arkasından nasıl olsa hayır demez diye suistimal edilen, gerçek bir saygı görmeyen bir çalışandı. Oysa bugün sınırları olan bir uzman o. Zaman yönetimine saygı duyulan, profesyonel ağırlığı ve saygınlığı artan bir birey. Aile ve ev dinamiğine gelince, evetlerin arkasına saklandığı dönemde Deniz, evde eşinin beklentilerinde ezilen, çocuklarının yanındayken bile zihnen ofiste yaşayan bir ebeveyn, bir eşti. Fiziksel olarak var ama ruhen yoktu. Şimdi ise sorumlulukları paylaşan, suçluluk duymadan kendine özel alan yaratan ve çocuklarıyla gerçekten kaliteli zaman geçiren dingin bir insan haline dönüştü. Sosyal ilişkilerde eskiden sadece işi düşünce aranan, başkalarının dert küpü olan, enerjisi sömürülen fedakar bir arkadaştı. Sınırlar, Deniz'in hayatındaki o sahte kalabalığı bir elek gibi eledi. Geriye sadece birbirine gerçekten değer veren nitelikli dostluklar kaldı. Özdeğer algısı. Deniz, eskiden değerini ve sevilmeyi, sadece başkalarını memnun etmeye, onlardan onay almaya bağımlı bir kimlikti. Bugün ise kendi değerini kendi elleriyle çizen, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan, aynanın karşısında dik durup, ben buyum, buradayım ve sınırlarım var diyebilen özgür bir birey. Son söz dostlar, sınır çizmek bencillik değildir. Deniz, hayır demenin dünyayı yıkmadığını, aksine kendi dünyasını kurtardığını, sancılı da olsa öğrendi. İlk hayırlar her zaman suçluluk hissettirir. Çünkü esaretin sinsi bir alışkanlığı vardır. Ancak Deniz'in hikayesinde gördüğümüz gibi, sağlıklı bir hayır kendinize söylediğiniz en güçlü evettir. Eğer siz de Deniz gibi içiniz kan ağlayarak evet diyenlerdenseniz, bugün kendinize şu soruyu sorun. Başkalarının konforu için kendi ruhunuzu daha ne kadar feda edeceksiniz? Yorumlarda buluşalım. Sevgiyle ve güvende kalın. Hoşça kalın.